Sevgili izleyiciler, Nokta TV'ye hoş geldiniz. Bugün sağlıklı yaşam deyince aklımıza ilk gelen isimlerden biri olan biyokimya uzmanı Sayın Doktor Ayşegül Çoruhlu konuğumuz. Çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp geldiniz. Hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim davetinize. Kanalınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ayşegül Hanım, şimdi bildiğiniz gibi 2019'dan bu yana bütün dünyayı etkisi altına alan ve hem hayatımızı sosyal anlamda hem de sağlık anlamında son derece olumsuz etkileyen bir Covid-19 pandemisiyle başa çıkmaya çalışıyoruz. Ve hayatımızı buna göre düzenlerken ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Büyük bir gizemin içerisindeyiz. Aynı ortamda bulunan insanların ertesi gün bir kısmının Covid olduğunu öğrenirken diğer kısmında hiçbir şey olmadığını öğreniyoruz. Ya da bazı insanlar ne yazık ki yoğun bakımlık olur ya da hayatını kaybederken diğerleri sadece evde karantinada kalarak bu süreci geçiriyorlar. Siz bu konuyla ilgili nasıl bir değerlendirme içerisindesiniz? Sizce neye göre kimi nasıl etkiliyor? Şimdi evet, yani tabii ki her sağlık programının ana konusu bu oluyor. Umarım yakın zamanda kurtulacağız. Şimdi öncelikle klasik olarak mevcut bilgileri bir böyle sıralayalım. Yani bana sorunuz şuydu: bazıları yakalanıyor, bazıları yakalanmıyor. İki yakalanandan biri hafif geçiriyor, biri ağır geçiriyor ve bunu ne belirliyor diye. Şimdi bununla ilgili önce herkesin bulabildiği ve çok yayınlanan cevaplardan gidelim. Birinci cevap şu: acaba hafif geçirenler az virüs almış mıdır? Yani virüs yükü az mıdır? Birinin çok fazla virüs vücuduna girmiştir, öbürünün daha az sayıda. Yani çoğalma hızı önemli olduğu için az miktarda virüs vücuduna. Bu bir cevap olabilir. Doğru bir cevap, bunu masaya koyduk. Peki bu kolay akla geliyor. Başka ne olabilir? Yine dönüp yayınlara baktığımız zaman diyor ki yaş ilerledikçe ve başka hastalıklar varsa bu insanların az virüste de hastalığı ağır geçirme olasılığı var. O zaman masaya ne koyduk? Yaşın ileride olması ve başka hastalıklar, kalp hastalığı, işte ilaç kullanımı, ağır ilaç kullanımları veya hatta obezite bile gündemin içerisinde. Bunların olması da o kişilerin ağır geçirmesinin sebebi. Şimdi bunlar kitaplarımızda, literatürlerimizde yazıyor. Bunu da koyduk. Üçüncü olarak en çok bilinen şey neydi? Geri dönük çalışmalarda vitamin D seviyesine bakıldı ve dendi ki kandaki vitamin D seviyesi 30'un altındaysa kişiler ağır geçirdi. İşte şu aralıktaysa orta, bu aralıktaysa daha hafif geçirdi. Demek ki bizim parametrelerimiz virüsü almak, mevcut sağlık durumumuz ve yaşımız, bir de temel olarak hani en çok literatürde çıkan vitamin D seviyesi. 3 tane şeyi bilim adamları ortadaki havuza bilgi olarak koydular. Şimdi bundan sonra söyleyeceklerim benim kendimle ilgili ekleyeceğim kısımlar. Ve ekleyeceğim kısımları da zaten dayandırdığım konu bizim klasik bağışıklık sistemimizin çalışma matematiğine dayanıyor. O zaman bu kanalın da dinleyicilerinin entelektüel seviyesine de güvenerek ve sıkılmayacağını umarak şöyle girmem gerekiyor. Şimdi benim vücudumun bir virüsle savaşırken ne yapması lazım? Bu sizde de, bende de, onda da matematik olarak aynı. Fakat savaşın dozlarını konuşacağız. Kimisi o savaşı kolay atlatıyor, kimisi yeniliyor ya da zor atlatıyor. Ama doza gelmeden önce savaşı temel taktik olarak öğrenmemiz lazım. X bir virüs, bu Covid de olabilir, influenza da olabilir, başka bir virüs de olabilir. Temel olarak vücuda nereden girer? Vücuda girdiği yer çoğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonu değildir. Yani ağızdan, burundan, akciğerden, ama bağırsaktan da girer. Hani Covid de bağırsaktan giriyor ama gözden de girdiği söyleniyor. Şimdi bu girme yerlerine baktığımız zaman oraların yapısını inceliyoruz. Biz buna mukoza diyoruz. Mukoza dediğimiz şey vücudun içinde olan iç deri. Bu dış deri mukozada, şuradaki kırmızılıkta gördüğümüz gözde, burunda, akciğerde, bütün mide bağırsak sisteminde olan bizim iç derimiz. Yani virüsün girmesi için önce oraya tutunması, oradan da içeriye girmesi lazım. O zaman X bir virüs için şöyle konuşuyoruz: bu insanın mukozal defansı bu insanınkinden farklı mı? Demek ki önce virüsün girmesi ve girmemesi konusunda bizim sınırlarımızı, hudutlarımızı oluşturan en dıştaki, mukozadaki defansımızı masaya koymamız lazım. Onun alt başlığını açtığımızda kimin mukozaları daha sağlamdır diye baktığımız zaman, mesela mide bağırsak diyorsak daha iyi bakteriyel florası olan, daha çok lifli yiyen, daha az işlenmiş yiyen, değil mi? Ya da tekrar mukozlar diye düşündüğümüzde bir düşünelim. Mesela anne sütü yeterince emenlerin
kolay bağışıklığının bozulmadığı, enfeksiyon olmadıklarını zaten biz biliriz. Demek ki anne sütü emmiş olmak, beslenmede, bağırsak sağlığında koruyan besinlerle besleniyor olmak, ama bütün resmin içerisinde her zaman için hani uyku veya vitamin D gibi parametreler olduğu için gene mukoza dediğimizde de bundan bahsetmemiz gerekiyor. Burada bir tık alt başlık açıyorum. Hani bu bir şey oluyor. Gene benim açmak istediğim bir başlık oluyor. Bizim vücudumuzda mukozların üstünde bir tane koruyucu immunoglobulинimiz var. Hani şimdi immunoglobulin nedir? Antikor neydi? Hastalığı geçirdik, antikorumuz oldu. Bağışız. Bu lafı biliyoruz. Evet. O antikor IgG harfiyle yazılıyor. Yani o IgG artık bana virüs geldiğinde benim hazır savunma ordum var, onu tanıyorum, onu öldürürüm demek. Zaten aşı yaptırmanın amacı bu, onu aralamaya çalışıyoruz. Hani antikorum yüksek düşük o konu. Evet. Okey. Hemen IgA'ya bağlayayım. Bu IgG, ama bu IgG'nin bir de kardeşi var, başka bir tür. IgG yazılmıyor, IgA yazılıyor. A'nın derdi ne biliyor musunuz? Bu mukoza dediğim gözyaşı, burun, vajina, ağız, akciğer ve içerimizdeki o iç derinin üstünde hazırda bekliyor. Ve IgA'nın görevi şu: bir yabancı oraya gelirse bu böyle bağışıklık işini uzatmadan, antikorlara, savaşlara gitmeden onun üstünü böyle kaplamak. Tamam mı? Ve o yüzden ona nötralize eden, sessiz çalışan antikor deniliyor. Ve mesela gene bu da sağlıklı beslenmeyle, anne sütüyle, bağırsak sağlığıyla çok alakalı. O zaman masaya ben kendimce neyi koyuyorum? Bir, o bahsettiğimiz özelliklerin dışında mukozaları sağlam mı? Okey. İkincisi, yeterince IgA, yani doğal nötralizan antikoru üretebiliyor mu? Acaba düşük olması da o insanların mukoza bariyerinin zayıflığıyla virüsün içeri girmesini kolaylaştırabilir mi? Şimdi bir spor salonundan çıkmayan, son derece fit görünümlü, sağlıklı dediğimiz insan tipi var. Bir de hayatını çok daha televizyon karşısına oturarak geçiren, beslendiklerine daha dikkat etmeyen kişiler var. Covid bu bildiğimiz bütün alışkanlıkların dışına çıkardı. Doğru. Bizi ters köşeye yatırdı. Evet ve son derece hani buna hiçbir şey olmaz, daha gelse yıkılmaz dediğimiz tarzda insanlar yoğun bakımda ya da çok ağır bir şekilde Covid'i geçirirken, hani Allah korusun bu sakın olmasın diye adına tedirgin olduğumuz insanlar gayet rahat bir grip gibi neredeyse atlattılar. Tamam. O zaman bu neye göre oldu sizce? Sizin sorunuz benim söylediğim ikinci kısma çok güzel bir giriş oldu. Bariyerleri anlattık. Şimdi içeri girdiğinde bu insanlarda niye farklı cevaplar var? Konunun başına ne demiştik? Bir virüs savaşı anlatıyoruz. Bir yöntem var. Vücut bunu kullanıyor. Okey, içeriye girdi. Şimdi İçeriye girdiğinde bizim virüslerle savaşacak askerlerimizden işte hani lenfositler falan duydu artık insanlar. Mesela T lenfositler var. T lenfositler bununla savaşacaklar. Fakat vücutta bir immün savaş olduğunda o kadar ince iş ayrımı var ki herkesin görevi var. Senin için şunu yapmak, senin için bunu yapmak. Yani kol orduların görevleri var. Bu T lenfositler de kendi içlerinde gruba ayrılıyor ve bir kısmı yardım ediyor, bir kısmı öldürücü hareketi destekliyor, bir kısmı antikor geliştiriyor. Yani kendi aralarında iş bölümleri var. Fakat eğer isteyen olursa literatürden bakabilir. Biz şöyle, ben şöyle görüyorum. Dediğim gibi virüs yükünden bahsetmiyorum, vitamin D'den bahsetmiyorum, başka hastalıklardan bahsetmiyorum. İki tane kardeş diyorum ve bunların şu anda anlatacağım bağışıklık farkı var ve o yüzden hastalığı geçirme şiddetleri değişiyor. Fark şu: benim gövdemde bu T lenfositleri, yani beni koruyacak. Neyden koruyor T lenfositleri? Kanserli hücremden koruyor, işte virüsten koruyor, bakteriden koruyor. Yani benim bir sürü şeyden korunmam lazım. Covid yok ki, başka tümör hücresi vesaire de var. Tamam. Şimdi bu koruma işinde bir korurken öldürenler var. Bir de öldürdükten sonra ortalığı toplayanlar var. Biz bunlara T lenfositlerinin yardımcılarının birinci ve ikinci grubu diyoruz. Bu bilgi çok ayrıntılı olabilir, önemli değil. Bizim bilmemiz gereken şu: yardımcı T hücreleri, T helper'lar iki gruptur. Biri vardır, ikisi vardır. Şimdi birinci grubun işi virüsü gördüğünde olayı stokinlerle basmaktır. Saldır, öldür. Yani onlar haldır haldır bütün ekibi toplarlar ve virüs için savaşa giderler ve büyük reaksiyonlar verirler. Tamam mı? İkinci grup yardımcı ikiler. Onlar da gelir, savaş bittiyse tamam ya artık bırakın silahları, bir iyileştirelim ortalığı, durun bir antikorculara haber verelim, bir bağışıklık olsun. Onlar olay yeri sakinleştiricisi ve temizleyicisidirler. Şimdi gelelim konuya. Biz Covid'i geçirdiğimiz zaman
Covid'in kendisi mi bu kadar çok virüs olduğu için bizi hastalandırıyor? Çünkü Covid yani başlıyor, normal gidiyor, sonradan bir köpürüyor ya. Yani Evet, hastane evet. faslı. Ne diyorlar ona? Sitokin fırtınası, fazla immün reaksiyon, makrofajın çok aktive olmuş hali. Yani diyor ki literatür, burada virüsün kendisi değil de virüse karşı reaksiyonun abartısı var. Ne dedik? T lenfositlerin 2 ordusu var dedik. Biri saldırıcı o durumu, evet. öbürü de durun ortalığı toplayalım durumu. İşte doğuştan, Saldır diyor o zaman. evet, doğuştan bazılarının o birinci grubu saldırmaya daha müsait. O insanlar öyle tipler ve zaten çok sağlıklılar, grip olmuyorlar, işte hastalıklar ayakta. Zaten yani çok iyi bir savunması var. O yüzden hemen saldırıyor ve Evet, reaksiyon virüs çok geldiğinde de o gücüyle çok yüksek bir bağışıklık reaksiyonu verme olasılığı artıyor. Bu benim fikrim. bir İkinci grup daha ortada takılanlar, yani saldırmayıcılar. Kimler biliyor musunuz? Bu TH2 grubu. Evet, onlar da aslında dengeli savaşta işe yarayacaklar da onların da bazı dengesiz durumları var. Bazılarında da onlar baskın. Yani bunların birlerinin ve ikilerin birbirlerine denk olması lazım. Bazılarında birler aktif, işte çok savaşçılar. Bazılarında ikiler niye aktif mesela? İkiler de şu bakımdan aktif. İkiler dediğimiz daha sağlıksız Sakin olduğunu düşündüğümüz yaşam şeklindeki kişiler. Aynen. Onlar T2, T1 Acaba dediklerimizde daha Şimdi, sağlıklı. Bu sağlığı şöyle belirleyelim. Evet. Bu T2'ler için şunu söylerim. Mesela alerjik. Evet. Hapşırıyor, öksürüyor, burnu sürekli hasta, ona buna alerji gösteriyor. Şimdi bu alerjik reaksiyonlar veya çok hijyenik değil, vücudunda parazit var veya evde kedi köpek cirit atıyor falan filan gibi bir durum. Şimdi burada bunu yapan durumdan sorumlu olan ikinciler. Yani ikinciler onun alerjisiyle falan, kedi tüyüyle, şununla bunu uğraşırken bir yandan da bunu yapma haliyle aslında asıl virüse karşı reaksiyonu da baskılayan bir tavırdalar. Yani daha üşengeçler virüsle Odağına uğraşmıyor. virüsle uğraşmayı koymuyor. Bravo. Öbüründe eğer virüsle uğraşma odağı yüksekse bu iyi. Çünkü kanser, işte bilmem ne, virüs böyle savaşı iyi onun yani. Ama bunu dürttüğün zaman da oradan bir köpürme çıkabiliyor. Bana göre hani bu da gene burada bir kayıtta kalsın. Covid'deki kişiler arası farklılığı T lenfositlerin birinci ve ikinci grubunun hangisinin daha domine olduğu oluşturur. Böyle söylediğim gibi basitçe öngörülebilir değildir. Ama buraya dönülüp bakılması ve belki önceden hangisinde daha domineyse o insan, hangi reaksiyona daha domineyse ya da dengeli değilse bir hastalığın şiddetiyle ilgili bir öngörü düşünülebilir. Bu benim tamamen kendi biyokimyasal algoritmam, ama söylediğim şeylerin hepsi doğru. Yani birlerin virüsle savaşması, ikilerin savaşmayı sakinliğe çekmesi, ama alerji tarafına koşması, bunlar tamamen literatür bilgisi. Ama bu kadar abuk subuk görünen, süper sağlam, süper sporcu, süper sağlıklı ve biriyle bütün gün burnunu silen birinin arasındaki, aynı evin içindeki farkı açıklamakta ben biyokimyanın bu kısmına güveniyorum. Peki bu Covid'i atlattıktan sonra birçok insan diyor ki hiç artık eskisi gibi değilim. Kendimi eskisi gibi güçlü hissetmiyorum, sağlıklı hissetmiyorum. Tat, duyu kaybını artık geçiyorum. Evet. Ama bunun dışında da insanlar böyle daha güçsüz hissediyorlar kendilerini. Yani hayat biraz Covid'den önce, Covid'den sonra gibi bir durum oluştu. Siz sağlıklı yaşam konusunda uzman olan biri olarak yeniden insanların bu sağlıklarına ve güçlerine kavuşabilmeleri için sizce nasıl bir hayat kurmaları gerekir kendilerine? Şimdi siz literatürde long covid denen, yani uzamış, uzatılmış, hani baymış covid gibi bir durum. Long covid'den bahsediyorsunuz. Literatür böyle diyor. Aynen. İşte orada burada ağrılar, kas ağrıları, beyin sisi, şudur budur, böyle bir uzamış bir durum yapıyor. Ben şimdi bunları zaten okuyoruz ve biliyoruz. Ama ben de şöyle düşünüyorum. O az önce bahsettiğim birinci grup var ya, köpürdüklerinde, onların köpürme dozu arttığında, Covid konusunu kapattım. Otoimmünite de artar. Yani onların bizim Covid'siz hayatımızdaki köpürmüş hali otoimmünitedir. Demek ki hastalığı ağır geçiriyor olmak arkasından otoimmün nedir? Bu işte tiroid olur, eklem olur, ciltle ilgili olur. Bir durumu getirebilir mi? Bu masaya soru işareti olarak konulmalı. Tetikleyici olabilir mi? Çünkü aynı yöntemle çalışıyor. T1'ler eğer coşarsa ve herhangi bir sebepten, o zaman onlar çapraz reaksiyonla vücutta otoimmün saldırıyı da yapabiliyorlar. Bunu buraya koydum. Fakat ben tamamen, bu bilinen de bir şey, bu konuşuluyor. Ben tamamen şöyle bir başlık açacağım. Covid geçirmek elbette ki şiddetiyle orantılı olabilir. Bence
hücresel düzeydeki yaşlanmanın düğmesine ileri sarma olarak basıyor. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Çok hızlı yaşlandırıyor. Şimdi bunu basit anlatabiliriz. Tabii işte beyin sisi oldu, eklem ağrısı oldu, inflamasyon oldu, iyileşme oldu falan filan. Evet, zaten yaşlanma ilerliyor falan diyebiliriz. Yani hani bu bir inflamasyondur falan. Ama bunu alıyorum, başka bir yere koyuyorum ve sadece sizin kanal olduğu için hani söylüyorum ki belki biraz belki haklıyımdır, belki ilham verebilirim. Şöyle, yani bu virüsün girmek için seçtiği noktanın ne kadar akıllı olduğuna inanamazsınız. Şöyle söyleyeyim. Bir sürü virüs var. Bir yerlerden vücuda giriyorlar. Hep reseptörle girecekler. Bunun girdiği işte artık anneannemin falan öğrendiği ACE2 reseptörü var ya. Evet. Hani onu yakalıyor, Evet. oradan giriyor. Yani onu yakaladığında onun çalışmasına engel oluyor demektir. Biz ACE2'nin tepesine binmiş virüs olduğunda ne oluruz? Bu ACE2 dediğimiz şey ne işimize yarıyor? O şu işimize yarıyor. İki madde arasında geçiş köprüsü o. Buradan bir yere varacağım için rica ediyorum, dinleyin. Angiotensin 2 denen bir maddemiz var. Burada da angiotensin 2 değil de 1,7 diye. 2 ile 1,7 arasındaki köprümüz bizim ACE2. Virüs onun tepesine bindi. Ne oldu? Su bu tarafa akamadı. 1,7 yok ama 2 var. Bunu böyle koyduk. Hemen açıyoruz Google'ımızı. Ya bu angiotensin 2 yükselirse ne olur? Angiotensin 1,7 azalırsa ne olur? Angiotensin 1,7 azalırsa inflamasyonu durduracak yöntem azalır. İşte doku oksijenlenmesini yani normalde angiotensin 1,7 iyileşmeci. Ödemi engelliyor, işte tansiyonu engelliyor, fibrozu engelliyor, yaşlanmayı daha azaltan bir şey. Ama gittik, blokladı ya virüs orayı, evet, akıllı bir şekilde. Angiotensin 2 yükselirse ne olur? Okuduğunda zaten diyorsun ki ya tamam, işte Covid'de olan her şey böyle. Önce tansiyonun çıkar, işte susama hissi olur. Bunlar zaten Covid'de olan şeyler. Fakat evet, angiotensin 2'nin yüksekliği bütün vücuttaki hızlandırılmış yaşlanmadır. Çünkü bir acil durum modudur. Fibrozis, hani akciğerde olduğu kadar vücutta da topaklanma, ne diyeyim, bağ dokusu hasarı olur, damarlarda sertleşme olur, tansiyon artar, böbrekten su tutulumu arttığı için böbrek fonksiyonları azalır. Yani sadece angiotensin 2 arttığında ne oluyor kardeşim dediğinde bile onun hızlandırılmış bir yaşlanma matematiğini oluşturduğunu görüyorsun. O yüzden de genel resimde her ne kadar long covid denilse de, her ne kadar başka bir şey söylense de virüsün tuttuğu o nokta öyle bir düğme ki o düğme kapandığında hızlandırılmış bir yaşlanma prosedürü vücutta çalışıyor. Peki biz bu başlangıcın önüne nasıl geçebiliriz? Okay. Tamam, o kötü haberi aldık. Şimdi burada tabii onu da engelleyecek bir takım ilaçlar var falan ama onlar benim konularım değil. Branş hekimlerinin konuları. Ben şuradan bakacağım. Madem bir inflamasyonla ya da bir şeyle hızlandırılmış bir yaşlanma var, hemen dönelim normal matematiğimize. Biyolojik olarak nasıl genç kalacağız? Hücrelerin istediği sıradan kurallar var. Biyolojik kurallar. Nedir biyolojik kural? Mesela evde ne bileyim, kaktüsün sevdiği su var, güneş var, orkidenin sevdiği toprak var. Evet. Biz de öyleyiz yani. Evet. Bizim hücrelerimizin de sevdiği bir beslenme şekli, bir yaşam şekli vesaire var. Bunun için ne yapacağız? Hani majör olarak çok ayrıntıya girmeden söyleyelim. Birincisi, insanlar genelde önce beslenmeden bahsedilecek falan zanneder ama artık beslenme gurulu böyle bu tarafa koyuyoruz. Hani o guruluk işidir ya. Bizim şu anda ışık ve saatle ilgili, zamanlama ile ilgili bir guruluk moduna geçmemiz lazım. Bir şey anlatmak istiyorsak başka insanlara. Nedir buradaki durum? Şunu diyoruz. Biz en basit canlı gibi güneşe tabi ve döngülere tabi yaşadığımıza göre öncelikle döngümüzü düzelteceğiz. Yani öyle geç yattım, geç kalktım, geç yedim, bilgisayara baktım falan değil. Birinci kural, güneşe uyumlu olarak uyuma ve uyanmamamız lazım. Sonra zaten uyumanın kalitesi olması lazım. Ondan sonra da tıpkı bu matematiğe uygun olarak güneşin olduğu zamana aktiviteyi, güneşin olduğu zamana yiyeceği koyup güneş azaldığında onu çekmek lazım. Çok zor değil, aynı bizim varoluşumuzdaki mağara dönemi gibi. Ondan sonra da gene hatırla, ne vardı o zaman yiyecek? İşte sebzeler, meyveler, doğada gezen hayvanların proteinleri. Biz ne yaptık? Onları işledik, fabrikadan eve koyduk. Demek ki onları da reddedeceksin. Yani şu kadar akıl yetiyor onu çözmeye. Evet. Yani neyse, bedenimizin istediği uyumlu olduğunda yani zaten sağlıklı yaşam geliyor. O zaman sağlıklı yaşam oluyor. Yani yatıp kalktığın zaman uykunun kalitesi, yediklerinin natürele yakın olması ve yeme ve hareketin gündüze ağırlıklı, gecenin daha dinlenme, zihnin
beynini de vücudunda dinlenme faslında olması, işte bu böyle basitçe anlatılabilir. Peki ama size hani şunu sormak istiyorum. Siz aynı zamanda beslenme düzeni, güneş ışığı, bunların altını çok çiziyorsunuz ama bunlarla birlikte nefesin de önemini çok aynı belirtiyorsunuz. şekilde. Tabii aynen, onu unuttum. Evet, oksijen aynı şekilde. Evet, ama şu andaki koşullarda maske, mesafe, temizlik zaten hayatımızın vazgeçilmez üçlüsü oldu. Bunu Doğru. uyguluyoruz bilinçli bir şekilde. Ama maskelerden dolayı bunu kullanmamız bir yandan çok doğruyken bir yandan da nefesimiz tabii ki de bu anlamda kısıtlanıyor. Evet. Maske takmamızın gerekmediği alanlarda bu eksikliği nasıl telafi edebiliriz sizce, bu nefesle ilgili sıkıntıyı? Tamam. Şimdi önce basitlere gelmeden belki dinlerken enteresan olur şu kısımlar. Mesela havada aslında o kadar çok oksijen yüzdesi yok. Oksijenin zaten hani bizim oksijen diye nefes aldığımız havanın içerisinde miktar zaten az. Anlatabiliyor muyum? Fakat bir de evin içinde daha az, apartmanda daha az. Nerede çok? Deniz kenarında çok, ormanda çok. Ve en çok bir şelalenin dibindedir. Ve eski böyle düşünürlerin felsefe şeylerinin yeri vardı, yani dünyadaki en sağlıklı yer diye. Çünkü şelaleden akan suyla ve oradaki işte oksijenle, orada bizim negatif iyonlu oksijen dediğimiz daha vücutta etkili ve daha konsantre, öyle söyleyeyim. Konsantre değilse bile etkili diyelim. Oksijeni almış oluruz. Yani dolayısıyla hani maskeyle nasıl daraltıyorsak odayla da daralttık, evle de daralttık, molla da daralttık kendimizi. Demek ki açık alana çıkacağız birinci hareket. Bu bir. İşte deniz kıyısı, orman falan, nefes alabilmek için. Peki bunun dışında biz nefesi nerede unutuyoruz? Çoğumuz. Diş sıkmak. Yani herkes gece böyle değil mi? Diş sıkıyorsan nasıl buradan oksijen geliyor? İnsanlar. Değil mi? Hadi diş sıkmadın, bu sefer de burnunda deviyasyon oluyor, ağız açık uyuyorsun. Halbuki ağzın açık uyuduğunda burnunda olması gereken, nefes aldıkça burnunda üretilen nitrik oksit denen ve bütün damarları açan, artı virüsü de burnuna girdiğinde öldürmekle ilgili bir silahımız olan maddeyi unutuyorsun. Demek ki ne yapabilirsin? Dişini sıkıyorsan magnezyum alabilirsin. Bir. Burnunda deviyasyon varsa yaptırırsın. Deviyasyon yok ama alışkanlıkla ağza uyuyorsan bir tane bandı ağzına koyarsın ve gece öyle yatarsın. Ve çok daha dinlenmiş uyursun. Burada uyku apnesinden hiç bahsetmiyorum. O varsa zaten derhal o aletin takılması lazım. Yani hani sigara kadar kötü, belki ondan bile kötü, uyku apnesi kadar. Yani bu hani Covid'de parmaktan bakıyorlar, oksijen azalmış falan. Şimdi bizim normalde diyelim ki iyi halde 98-97 filan, işte Covid'de 90'a düşüyor, hastaneye gidiyorsun vesaire vesaire. Uyku apnesinde kısa süreli de olsa 80'leri görüyor. Yani 80'e düşmüş oluyor oksijen. Nasıl bir boğulma. Evet, yani maskeye gelene kadar aynen onu düşünmek lazım. Bir başka seçenek de genelde genç kızlarda oluyor. Böyle bir panik atak nefesi gibi. Yani unutuyorlar. Kafada çok, zihinde bir şey olunca böyle diye bir yüzeyel nefes alma oluyor. Daha böyle iş kadınları falan. Böyle bir durup onu yapıyor muyuz diye bakmak lazım. Evet, ben bazen durup nefes almadığımı fark ediyorum. Evet, onu çok yapıyor. Bunu böyle çekiyorum birden nefesi içime. Doğru. Evet, yani hani maskeye takılana kadar evi demaske gibi görüp kapalı, açığa gideyim. Daha çok oksijenin olduğu yer açık alan, orman söyledik ki burada topraklanmak da oksijenle beraber çalışır. O da ayrıca. Yani yan ayak olmak da ağaca sarılma. Aynen. O da çalışır. Bir de dediğim gibi maske olmadığı o gece yattığımız saatte de o 6 saat ne kendimize gol atıyoruz yani. Evet, tıkalı mı burun, diş mi sıkıyorsun, nefes alabiliyor musun? Yani yatma anında da odanın penceresini açarak falan, hani öyle bir gece uykusundaki oksijeni de kontrol etmek lazım. Peki magnezyum dediniz. Oradan aklıma şu geliyor. Şimdi eczanelerde birçok hem besleyici gıda takviyesi var hem de vitaminler var. Doğru. Ama insanlar bunu çok bilinçsiz tüketiyor. Vitaminlerin çok faydalı olduğunu biliyoruz ama insanlar kafalarına göre bir magnezyum alıyor, bir C vitamini alıyor, geri bırakıyor. Böyle dönem dönem reklamları da çok çıkıyor televizyonlarda. Doğrudur. İnsanlar ona göre seçiyorlar vitaminlerini. Okay. Bunu nasıl almalıyız? Hani bunu bağımsız bir şekilde alıp ya da birden bırakmak doğru mu? Nasıl bir alışkanlık geliştirmeliyiz vitaminlerle ilgili? Şimdi bu vitamin dünyası hep varken nereden çıktı mesela daha masaya yatması bunun? Covid'de vitamin D'miz eksikmiş, aman tanrım koşalım alalımla başladık değil mi? Alıyoruz hala, yazın bile yükselmiyor. Ayrıca vitamin D'nin güneşten yükselmemesi ayrı bir başlık hakkında konuşulması gereken bir şey. Herkes merak ediyor, ben güneşleniyorum, karardım, nasıl vitamin denmiyor? Evet. Tek başına yetmiyor çünkü başka bir matematik var orada. Bu vitamin D ile başlandı, işte vitamin C kullanıldı falan filan derken bu vitamin dünyasında millet daha bir kulağını dayadı, gömlek almadı, vitamin aldı bu Covid döneminde falan. Herkesin evi eczane gibi oldu. Tabii oradaki
egzajeri, o daha obsesif kompulsif davranışları bir tarafa koyalım. O dönemi geçirmiş bulunuyoruz. Ama biz şunu kabul edelim. İnsanın hani doğal beslendik, doğal yaşadık hikayesinde o doğallığı ne bileyim hani bir köyde yaşasan bile o kadar yapamıyorsun ya. Yani orada da olsan akşam televizyon seyrediyorsun, o saatte yatmıyorsun, tepede lamba var falan filan ya da bakkaldan aldığın şeyler gene işlenmiş. Yani bu doğallık çalışmıyor. Ve bana göre yani yetmiyor, yapamıyoruz. Ve bana göre doğallık olsa bile yani ben Tibet'te yaşıyorum, süper mediteyim, süper doğal yiyorum, süper güneşle uyanıyorum. Bu halde bile ben derim ki ya ben bir omega 3 almalıyım çünkü daha iyi versiyonum olmak istiyorum. Ben işte vitamin D'mi ölçtürüp almalıyım çünkü daha iyi versiyonum olmak istiyorum. Yani burada mantık şu, basit olarak almanız ve almamanız mecbur mu? Bunu doktorla konuşabilirsiniz. Yani eksik, düşük vesaire o sizi yönlendirebilir. Ama bu basit dünyadan bir tık daha buraya gelip de hani bunu bir suistimal, yanlış ürünü aldım, hani içinde içeriği olmayan üründü gibi kalitesizlik diye söylemiyorum. Ama mentalite olarak insanın kendi versiyonunun bir tık daha iyisine gitmek için bu tip destekleri kullanıyor olması bana çok lojik geliyor. Ve zaten bu bırak ağızdan olanları artık karaciğeri, mideyi geçmesin, dil altından direkt kana karışsın, damardan direkt kana karışsın diye devam eden durumlar. Ki kaldı ki bence madde olan yani kimyasal molekülü ya da madde olan şeyler yani vitamin olarak aldıklarımız belki başka bir şeye dönüşecek ve o maddenin içerisindeki yani atıyorum vitamin C diyelim. Vitamin C vitamininin içindeki bilginin enformasyon olarak kodu vücuda gönderilebilecek belki ileride ve yani o zaman bir şey kimyasal olarak metabolize etmeden de o bilgiyi alacaksın. Yani bütün her şey zaten hayatta enformasyon olduğu için yani hani bilgi iletişimi olduğu için, bilgi olduğu için her şey. Demek istediğim şu andaki kısım basit kısım. Sağlıklı yedik, işte şeyimize devam ettik. Yani ne diyeyim, sirkadiyen sistemimizi kurmaya devam ettik. Ve bir takım temel şeyleri almak anlamlıdır. Dediğim gibi vitamin D'yi ölçerek almak, işte kabızlıktı, baş ağrısıydı vesaire, magnezyum almak, omega'yı almak. Çünkü kim o kadar balık yiyor falan hesabı gibi ya da probiyotik almak. Hani bağırsak sağlığı çok önemli. Bu böyle dallanarak devam ediyor. Yani bir sürü şeye ihtiyaç olma ihtimali oluyor. Ama dediğim gibi buna titiz olan bir hekime gider ve bunu çözdürür. O zaman da ne yapar? Eczaneden aldığı tamam mı değil mi? Atıyorum Türkiye'de yoksa yurt dışındaki tamam mı değil mi? En azından hani yaptığı çabayla para arasında, bilgi arasında bir denge olur. Ama gene de dediğim gibi eczacının yönlendirmesiyle ki onlar da çok bilgiler bir şey aldıysa yani orada fayda zarardan daha çok. Fazladır. Ben öyle düşünüyorum. İnsanların ama şöyle bir yanlış bilgi kirliliği var bu konuda bence. Dolaplarında makarna dururken, buzluklarında dondurma dururken diyorlar ki omega 3 her gün içmem kilo aldırıyor ya. Ya bununla ilgili bir insanları bilinçlendirmek adına ne söylersin? Ya işte ben bilinçlendirme şeyine girince o zaman böyle elime tahta tebeşir alıp bak böyleyken böyle diyesim geliyor ki böyleyken böyle diyeyim, şöyle diyeyim. Şimdi omega 3 dediğiniz şeyi şu matematik ucuz matematik şunu yapabilirler. İşte 1 gramda yağda kaç kalori var? 9 kalori. Sen 1 değil 3 tane bile alsan 30 kalori almıyorsun. 30 kalori ne kadar? Kurabiyenin köşesi değil. Demek ki kaloriyle ilgili bir şey yokmuş. Ha belki de kalori değil de iştahımı mı açıyor matematiğine geri dönelim. O zaman da şunu söyleyebiliriz. Biz omega 3'lerin en çok nerede kullanıyoruz? Hücrelerin yani damarda olsa, beyinde olsa, karaciğerde olsa her tarafta hücre membranları yani hücrenin kapısı olan zarları, zar düşünelim kafamızda. Bir kurumuş eski zar düşünelim. Bir de içi böyle ne diyeyim daha sağlıklı esnek zar düşünelim. O hücre zarlarının esnek olabilmesi için yani daha taze diyelim, sertleşmemiş olması için bizim omega 3'ü orada kullanmaya ihtiyacımız var. Dışarıdan aldığımızda oraya hedef göstermeye çalışıyoruz. Ha gelelim iştah meselesine. O zar sertleştiğinde ne oluyordu? Bilgi olarak eğer hücre membranı sertleşiyorsa hücrenin zarı o membranda insülin reseptörü var. İnsülin reseptörü uyuşamıyorlar. Çünkü birbirlerine kilitlenmeleri lazım. Normalde bu esnek buna uyacakken bu sertleşiyor böyle kalıyor bir türlü olmuyor. Öyle gibi düşün. O zaman ne oldu?
uzun bağladığımda omega 3 kullanıyor olmak insülin rezistansını azalttığı, insülin rezistansı azalınca da yemek sonrası uyku krizleri, tatlı krizleri azaldığı için iştahı azaltıyor değil, arttırıyor değil, azaltıyor olması lazım. Aslında diyetlerde destekleyici bile diyebiliriz o zaman. Evet, tabii aynen. Yani işte o bilgiyi gerçek ihtiyacını karşıladığı için. Evet, yani bir bilgiyi öyle sorunca başka oluyor, böyle açıklayınca başka oluyor. Çünkü bunlar da kitap bilgileri yani. Hani. Evet, tabii bizim başka bir şekilde öğrenme şansımız yok. Antikor konusuyla ilgili bir sorun vardı ama o geçti, onu sormak istiyorum size. Şimdi vücudumuz işte ya Covid geçiriyoruz ya da aşı oluyoruz ve bir antikor üretiyor buna karşı. Evet. Ama bir yandan da sürekli gelişen varyantları var bunların. Şimdi antikorumuz yükseliyor, azalıyor. Biz buna karşı, yani bu bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve antikorlarımızı yüksek tutmak için ne yapmalıyız? Yani sürekli bununla ilgili vücudumuzu hazırlayacak mıyız biz Covid'e bundan sonra hayatımızda? Hep bir antikor yükseltme telaşı içerisinde mi olacağız? Anladım. Şimdi Covid'i buraya park ettim. Genel bağışıklık anlatıyorum. Tamam. Genel bağışıklıkta bizim çocukluğumuzdan beri aşılar olduk, hastalıklar geçirdik vesaire. Geldiği zaman ajan, patojen, yabancı bir şey, bakteri, virüs neyse. Bununla bir savaş döner ilk seferinde. O savaş sonucunda onun moleküler yapısı öğrenilir. O T'ler olur, B'ler olur falan filan. Ona bir antikor oluşturur. Antikor dediğin şey şudur. Ben ona kelepçe diyorum. O virüs girdiği zaman vücuda ona hazır bir kelepçe var. Yani anca onun bileğine uyuyor. Başka bir şeye değil. Yani ona spesifik. O kelepçeyi ona taktığında bu gidip işte o acıya oraya buraya yapışamıyor. Çünkü onun yapışma yerine kelepçesini takmış oluyor. Demek ki antikor, antijen yani yabancı ve düşmana karşı takılmış kelepçedir. Bunlar kelepçelendiğinde sonra vücut onları bir ara öldürürüm diye bir köşeye koyar. Yani tutuklanmış virüslerdir antikor. Yani virüsler var ama hepsi tutuklu. Yavaş yavaş öldürülecekler, işte şeye götürülüp yani hapse götürülüp öyle söyleyeyim ama ortada serbest gezemiyorlar, bir yere de bağlanamıyorlar. Antikor aslında buna benzer bir şey. Fakat sonra bu virüsleri yakalayıp kelepçeleyip öldürme işlemleri falan hikayesinden sonra o kelepçeleyiciler yani antikorlar giderler ve bekledikleri yerde hafızada dosyalar düşün. Biz bu virüsü yakaladık, tipi de şöyleydi, kelepçe de böyleydi. Şimdi bunun dosyasını koyuyoruz buraya. Ne zaman gelirse bu dosyaya bakın nasıl üretildi, aynısından bir ordu daha üretin. Yani tekrar geldiğinde tekrar antikorlar çıkacaktır. Yani bizim klasik anlamdaki öğrenimimiz bağışıklıkta bir antikor bilgisi vücuda girdiyse o antikor bilgisinin bir köşede saklandığı yani immün hafızada saklandığı ve tekrar ajan geldiğinde klonal yani bir klon halinde tekrar ordu olarak çoğalarak bizi koruduğudur. Buradan şuna geliyorum. Biz tekrar rapel deniyor. Yani bağışıklığı güçlendirme aşısı olmalıyız, olmamalıyız. Bir, varyantları buna koymuyorum. Buraya koydum. O varyant konusu ayrı bir konu aşıyla ilgili. Fakat normalde biz antikor geliştirmişken ve onu kanda ölçmüşken ve o da anlamlı bir değerdeyse onu daha da yükseltmek için tekrar aşı olmaya, onu boost etmeye ben gerekli olmadığını ve bunu yapıyor olmanın da avantaj dezavantaj sınıfında hani çok da böyle avantaj yani dezavantajsız değil yani orada da bir dezavantaj var. Dolayısıyla klasik bilgide bağışıklık hafızaya almıştır. Kaldı ki antikorlar dışında bir de T lenfosit hafızası var. O da ayrı bir işimize yarayacak şey ama karıştırmaya gerek yok. Eğer varyanttan konuşmuyorsak, aşı veya hastalık olduysa ve biz antikorumuzu yeterli düzeyde geliştirdiysek, bir kere o pozitifi bir cutoff'un üstünde gördüysek, defalarca onu dürterek yüksek antikorun kanda geziyor olmasını ben şahsi olarak bulmuyorum. Anlamlı bulmuyorum. Buradaki argüman şu, ya virüs o kadar hızlı çoğalıyor ve o kadar tehlikeli ki boş ver, çok antikor olmanın da bir derdi olsun, biz sürekli boost edelim, her gelediğini kelepçelesin. O kelepçe ya dedim yani. Evet. Yani her geleni kelepçelesin, o demek o yani. Kelepçe, bir sürü kelepçe Sürekli takacak. kelepçe. Evet, kelepçe takacak, polis dolansın Polis, demek evet, istiyor. Bana doğru. göre bir iki polis olsa daha depoya haber verirler orduya, hani gelin buraya o diyebilir. zaman ortaya çıkarlar. Evet. Onlar da diyor ki hayır, virüs geldiğinde mutlaka bu antikorları hemen kelepleyecek şey. Yani bu da tabii yani Covid o kadar çok bizi ters köşeye yatırdı ve o kadar beklenmedik ve literatüre uymuyor ki onlar da haklı olabilir. Hani ben de sadece klasik bilgiyi burada tekrar ediyorum. Hani ben de bu konuda yanılıyor olabilirim. Tabii, ama zaten söylüyorlar mesela 4. doz, 5. doz hani onları biraz geri çektiler. Evet. Onlara gerek yok deniyor. Deniliyor.
Şimdi siz diyorsunuz ki işte güneşten enerjinizi alın, sudan alın. Şimdi yazı geçirdik, artık bitiyor, sonuna geldik. Güneşten, sudan alabildiğimiz enerjiyi aldık ve şimdi sonbahar, sonra kışa geçeceğiz. O mevsimler, yılın çoğu da zaten karanlık içerisinde geçiyor, yani soğukta geçiyor. O zaman nasıl enerji üretebiliriz kendimize? Güzel soru. Okey. Şimdi bak, bu güzel bir başlık olabilir. Yazın güneş varken karbonhidrat yemek doğrudur. Çünkü güneş ışığının olduğu ve ısının olduğu yaz mevsiminde yediğin karbonhidrat kışınki gibi kilo olmaz. Ayşegül Hanım, keşke yazın başına yapsaydık programı. Evet, aynen. Yazın karbonhidratları yeme zamanı. Okey. Ama kışın ışık azaldığında işte karbonhidrat metabolizması yani öyle demeyeyim şimdi, ben de çok iyi bir biyokimyacıyım da bilmiyor gibi olacağım. Kışın durum biraz değişiyor, öyle söyleyeyim, ışık azaldığında. Ve bu yaktı yakmadı işi farklılaşıyor. Şöyle düşünelim. Kış, daha ısımız düşük, metabolizma daha yavaş, günler daha karanlık, daha uzun. Mesela şeyleri düşünün. Daha yağlıdır zaten kışın olan şeyler. Evet. Yazınkiler şekerlidir, kışınkiler daha yağlıdır. Hani sebzeler için konuşuyorum. Dolayısıyla hani enerjiyi nereden bulacağıza geldik. Okey. Demek ki biz yazın karbonhidrattan enerjiyi, yani hani tamam iyi karbonhidrattan alıyorduk ama kışın galiba o iş biraz zor. O zaman kışın biraz yağdan almaya çalışmamız lazım. Çünkü asıl büyük güç yağda var. Yani şekere göre oluşturulmuş o ATP hikayesi yağda çok fazla. Şekerden 5 takla atsan hani 36-38 ATP oluyor ama bir yağdan 130 ATP'ye çıkıyorsun. Bak kaç fark var. Neden hayvanlar kış uykusunda ayıcıklar göbeşlerini büyütüyorlar? Orada yağdan onu kullanıyorlar. İşte o büyük enerjiyi kullanıyorlar. Yani kışın soğukta ve az hareket edip uyku halindeyken o büyük enerjiyle onu atlatabiliyorlar. Şimdi kışın enerji demek biraz daha yağ yüklenmek demek. Yağ yüklenmek demek işte nedir? Yani karbonhidratı azaltıyor. Zaten pasta börek yemeyin diyoruz ama demek ki mesela şöyle düşünelim. Mesela nohut ve fındık. İkisi de yuvarlak, ikisi de unlu, ikisi de minicik, değil mi? İkisinin içinde iyi konuşuyoruz. İkisi de iyi konuşuyoruz. Ama bu mantığa göre biyokimyasal olarak fındığın içinde yağ var. Nohutta yok. Şimdi demek ki fındık kışa kayıyor. Kışa kayıyor. Evet, daha yağlılar bu tarafa doğru kayıyor. Daha düz unlular diyeyim, daha yağlı. Yani bu böyle bir bunun şeyi var. Basitçe ama şöyle de söyleyeyim. Yani kışın ne dedik? Yağlı beslenmeyi artıralım, karbonhidratı azaltalım. Ama bunun dışında ışık sirkülasyonuna gene de dikkat ediyor olmamız lazım. Ve belki yazın değil ama kışın daha uzun açlıklar bizi daha hızlı fit tutabilir. Yani hani orada mesela yazın kilo vermek daha kolaydır. Çünkü yapmıyor zaten. Hani hem güneşten beslendiğin için gerçekten literally yani iştahın olmuyor. Hem de zaten dışarıdasın ve hareket ediyorsun ve o karbonhidratlar karbonhidratlar o kadar depolanmıyor ama kışın depolanıyor. O zaman demek ki gerçekten kışın özellikle akşam üstünden başlayıp sabaha kadar olan açlık kışın kilo almama kafası için iyi bir şey. Yani kışın ona dikkat etmek lazım. O aralıklı açlık veya akşam açlığı veya benim sirkadiyen açlık dediğim şeye kışın daha çok uymak lazım. Erken 17'de kesiyorsun son öğününü, vakitlice yatıyorsun ve o sırada o işte bütün gereksiz yağların, yani senin yağlarından kurtuluyorsun. Sen yağlı besleniyorsun ama aralık veriyorsun ve kendi kötü yağlarından kurtuluyorsun falan filan. Bir de orada bence kıştaki kilo işini, hani kilo ve enerji işini ışık şöyle yapıyor. Seasonal Affective Disorder, SAD ve İngilizcesi SAD ya. Böyle bir hastalık var. Güneş yoksa moralim yok gibi bir şey. Ve kuzey ülkelerinde çok durur yani. Bu bir sorundur, depresyon sebebidir falan. İntihara da çok sebep. Evet ve onlar böyle alınlarına şu gözlüğün tek camı gibi bir ışık çoğaltıcı mercek koyarlar. Gün ışığının o cılız halinde bile dışarı çıkıp ışığın gelip böyle hani gözlerine toplanarak merceklenip gelmesine çalışırlar ki depresyon olmasınlar. Buradan şuna bağlayacağım. Bizim ışıkla, depresyonla aradaki ilişkimizi şu oluşturuyor. Sabah güneşin dalga boyunun güçlülüğü, göze teması,
beyne gidip sirkadiyen merkezleri uyarması bir hormon kaskadını aktive ediyor ve o serotonin dediğin mutluluk hormonuyla başlıyor, efendim dopamin dediğin hayata tutunma hormonuyla devam ediyor vesaire vesaire. Böyle bir dünya var orada. Ama kışın karanlık, sen zaten geç kalkıyorsun, ışık sinyalin yok, gece tersine ışık sinyalin var. Yani kışın depresyonunu, yurt dışında var böyle parlak ışık lambaları var, sabah güneş yoksa ona bakıyorsun falan. Bizim ülkemiz ışıklı sonuçta, sorun yok. Ama kışın iştahını depresyonla bağladım çünkü kötü hissedince çok yiyorsun. Evet. Bunu kontrol etmek için yeme demiyorum. Saatini kur, dışarı çık, camı aç, balkonu aç ve doğan güneşle veya işte 7.30'a kadar doğmuş ışıkla temasla ki bütün hormonlarını hani kışın az ışığına rağmen üret. O da sana tatmin versin. Serotonin iştah kapatır, dopamin iştah kapatır. Onların olmaması seni daha çok yedirtir. Yani anlatıyor ya, ışıktan o zaman da beslen. Şimdi ışıktan bir besleniyoruz ama Tamam. bir de beslenemediğimiz tam tersine olumsuz etkileyen ışık var. Yani telefonun ışığı, bilgisayarın ışığı, bu kullandığımız ışıkta ve kışın bunlara da çok maruz kalıyoruz. Evet. Gün çabuk karardığı için de bu Doğru. oluyor ve hayatımızın da artık ayrılmaz bir parçası. Evet. Bu hem acıktırıyor hem sağlığımıza zararlı. Doğru. Bunun etkilerinden kurtulmanın bir yolu var mı? Evet. Ya şimdi da düzenleyelim. Valla işte çocuklara ve büyüklere de hep işte filtreleri indirin, ışıkları kısın ki sarı turuncu lambalar olabilir, böyle şeyler satılıyor. Yani çok parlak ışık olmasın, belli bir saatten sonra elektroniklere bakmayın falan diyoruz ama hani buradan girip buradan çıkıyor mu halkın çoğundan? Ben şöyle söyleyeyim. Siz gece yarısı mesela telefon yatağınızın yanında duruyor, bıraktım manyetik alanını. Hani kalkacaksınız, tuvalete gideceksiniz. Ya kaç saat diyor, şöyle bir kenarına bastınız, ışığı gördünüz değil mi? Birkaç saat. Evet. Gece o sizin uyku hormonunuz olan melatonin denen ve işte antioksidan olan, beyni koruyan, meme kanserinden, prostat kanserinden koruyan, gençlikteki en önemli hormonlardan biri olan melatonin cırt diye siz yüzde bilmem kaç kaybediyorsunuz. Yani yarım dakikada %40. Benim 100 melatoninim vardı, 60'a düştü gibi bir şey. Yani buna kıymaya değmez. Böyle anlatırsak ışığın ne kadar vahim olduğunu anlayabiliriz. O gün anlamıyorsun ama bunlar biriktiği zaman der ki literatür, belki çocuklardaki dikkat dağınıklığı da bununla ilgili olabilir. İşte demans bununla ilgili olabilir ki öyle. Ama ben gene neresi çarpıcı olsun dersen ben diyorum ki cep telefonuna gece bakarsan kilo alırsın. Bana yazıyorlar, biz cep telefonu yemiyoruz. İşte siz kaç yiyorsunuz? İşte şu telefonu mu yiyorsunuz, bu versiyonu mu yiyorsunuz? Neden olur? Hemen altını açıyoruz. Bu ışık, dedik ki gecenin ışığı değil. Bu ışıktaki mavi dalga boyu bizim sabah kalktığımızda normalde bu gökkuşağı tayfında sabaha ait bir renk. Sabaha ait o rengi biz normal gözle gördüğümüzde sabah kortizolle kalkarız. Kortizol neydi? Adı stres hormonuydu ama bize sabah lazım. Çünkü biz mağaradayken dışarı çıkacağız, ışığı göreceğiz. Aslandan, kaplandan kaçacağız. Belki işte ne bileyim yiyecek arayacağız. Yani varoluşta sabah bir kortizol bize lazım. Onun saati sabahken o sırada ne olur? Mesela işte kalkarsın sen, bütün gece aç kalmışsındır ama sabah şekerin yerlerde değildir, normal bir değerdedir. İşte hatta nasıl diyeyim, atlasan bile sabah öğünün o gene yerlere düşmez. O sabahtaki kortizol acil durum demektir ve sana yesen de yemesen de bir enerji vermeye çalışır. Koyduk bunu yer. Sonra ne dedik? Kortizol hapları kilo aldırır. İşte kortizol yemesen de kan şekerini bir miktar yükseltir. Ne diyoruz? Akşam kortizol olmaması gereken saatte aldın, telefonun karşısında böyle duruyorsun. Mavi ışığı beynin bilemez. Sabah mı? Bilgisayar mı? Ve diyor ki basayım kortizolü, mavi ışığı görüyorum. O kortizolü bastığında sen bunu anlamayabilirsin ama ne yapıyor kortizol? İşte yüzün şişiyor, vücudun şişiyor, iştahın oluyor, insülin rezistansı oluyorsun falan. Hani o ilacı çok kullanıyor olmaktan anladıkları için söylüyorum. Hani ilacı kullandım, kilo aldım falan deniyor ya. Onu öyle düşünürsen gece sana kortizol piki yaptığı için işte bu şeker insülin hikayeni vesaireni de bozmuş oluyor ve dolayısıyla sen cep telefonu kilo yapar. Yani oturduğun ve baktığın için değil, koşarak da cep telefonuna gece baksan ışık sinyaliyle beyninin kafasını karıştırdığın için bu söylenebilir. Peki bunun kilonun ötesinde alarm olarak da çok kullanıyoruz ve odamızda uçak modunu aldım diye kendimizi teselli ediyoruz. O tabii onun elektronik dünyası ile ilgili ve onu ben çok bilmiyorum uçak modunda bizi ne kadar koruyor. Çünkü sonuçta elektromanyetik alanlar da elektro ve manyetik. Biz de elektromanyetiz. Kalbimin EKG'sini ölçmek için
onun elektriğini ve manyetiğini ölçüyorum. Yani zaten biz de kimyasal pilleriz aslında. Ben hep söylerim yani biz piliz yani. Hani biz biyokimyasal pilleriz, bunlar elektrik piller. Oraya giremeyeceğim ama hani şunları basitçe söyleyelim. Özellikle çocuklarda o telefonu, iPad'i almak lazım. Telefonların ve şeylerin filtreleri var. Karanlık yapıyor, onu koymak lazım. Evdeki ışıkları biraz kısmak lazım. Eğer uyku sorunumuz varsa aklımıza Allah'ım hangi uyku hapı değil ya da uyuyamıyorum değil. Mesela atıyorum 11'de yatıyorsun, uyku sorunun var. Bilgisayarla oynamayı 8'de kes, yetmedi 6'da kes, geriye doğru al bakalım. Yani o ışığa bakmadığında uykunun geliyor olmasını bir kontrol et bakalım. Çünkü bu dediğim gibi melatonini sıfırlayan bir şey. Yani o yüzden bence daha bu kadarını yapmadık ya, hani Wi-Fi'ye giremeyeceğim. Yani bu kadar burada kalabiliriz. Doğru, yani. hiç sorun. Şimdi siz tabii ki de hep konumuz buraya çıkıyor günün sonunda. Glikoza, şekere, kirli, hızlı, kötü yakıt diyorsunuz ve bunu vücudun böyle algıladığını söylüyorsunuz. Evet. Şimdi bu kirli, hızlı, kötü yakıttan kurtulmamız lazım. Evet. Bunun yerine vücudumuzu nasıl sizce adapte etmeliyiz? Yani bu kirli, hızlı, kötü yakıtın arzulama isteğimize nasıl son verebiliriz? Tamam. Bunun yerine ne koymalıyız? Bravo. Bu bir fasit daire diyorlar ya. Bir şey oluyor. Tavuk yumurta döngüsü yani. Evet. Tavuk yumurta döngüsü. Tavuk yumurta döngüsü sen başladığında oradaki sistem bozuluyor. Ne diyeyim? Ben onu şöyle anlatıyorum. Yani hibrit motor ne demek? Elektrikle de çalışır, gazla da çalışır. İşte benzinle de çalışır, dizel. Neyse o şey. Hibrit motor 2 motorlu demek. Şimdi biz de hibritiz. Benim hücre motorlarım yağ da yakabilir, şeker de yakabilir. Değil mi? Normalde bu 2 motor gear'ları yani düğmeleri gençken çok kolay birbirine geçer. Çocuk karbonhidrat yer, ondan ATP üretir, yağlı yer, ondan ATP üretir. Veya yemez, vücudundaki yağlar hemen devreye girer falan filan. Dolayısıyla orada onun yemesiyle durumu değiştiren bir şey yokmuş gibi gözükür. Fakat yıllar içerisinde özellikle işte bu 40'lı yaşlar falan oluyor. Orada bir tık diye bir şey oluyor ki o öne geldi. Böyle eskiden yerdim kilo almazdım. Eskiden yerdim bu kadar tatlıyı pastayı bir şey olmazdı. Şimdi ne oluyor falan filan. Ayrıca da yorgunum işte tatlı istiyorum falan. Orada şunu oluyor. Senin işte bu kirli ucuz yakıtı koyuyorsun. Arada da iyi yakıt koyuyorsun. Kirli ucuz arada iyi yakıt. Evet. Ve ne diyeyim yani düğmeler paslanıyor. Yağ dönmüyor. Dönmüyor yani. Sürekli işte ucuz ve kolay olduğu için bununla çalışacağım diyor. Ve sen onu aldığında onu istediğin için onu alıyorsun. Onunla çalışmak istiyor ama kirli ve ucuz olmasının sebebi şu, o kadar artık bırakıyor ki o saatte motorun performansını da azaltıyor. Bu ne demek? Ben eskiden yediğim o şekerden şu kadar ATP üretir ve enerjik hissederken motor bozuldu ya sürekli kötü yakıttan. Artık enerjiye gitmiyor. Bu sefer karnımdaki yağ gidiyor, kalçamdaki yağ gidiyor. Yani hem kötü yakıtı vücut istiyor, başka çalışamadığı için, hem de o yakıtı biriktiriyor. Burada ne konumuz? İyi yakıt motoruna niye gidemiyorsun? Evet. Çünkü hep bunu yaptığın için gidemiyorsun. Ayrıca tabii bütün sağlıkta yaptığın hataların burada rolü var. Gene cevap aynı yerde. Cevap gene aynı yerde oluyor. Çünkü 2 motorun birbirine geçmesi için birini kapatman ve diğerinin çalışacağı kadar vakti vermen lazım. Eskiden ben şeker motorunu kapayıp 2 saat aç kalsam belki yağ motorum çalışacaktı. Yaşlandım 2, 3, 4 böyle uzadı bu. Yani geçmiyor vites o tarafa doğru. Evet, vites geçmiyor. O zaman da deniyor ki eğer senin tatlı krizin ve böyle beslenme ihtiyacın varsa tam da bunun tersini yapıp belli bir saatten sonra özellikle yağ motorunun vücudun çalıştırmaya gönüllü olduğu gece saatinde yemek dünyasını kapatıp uykuda bekle. O eninde ve sonunda o düğmeye geçecek. Evet. Çünkü normalde gece hep yağ düğmesi çalışır. Mesela atıyorum diyelim ki geç yedin yani 7'de falan yedin. Sabah 7'ye kadar 12 saat sıfır mı harcanıyor enerji içeride mesela? Nereden? Oradan buradan ne kadar işte kötü hücren varsa, yağın varsa yani gece zaten yağ yakıyorsun sen. İşte gece yağ yakma haliyle bozulmuş düğmeyi de üst üste bindirirsen yani daha erken saatte kesersen artık işte kötü yakıta fit olmak yerine bu tarafı kullanabilirsin. Ve bunun da avantajı bunu yeterince yaparsan tekrar 20 yaşındaki gibi arada yersin tatlını, kilo yapmaz, uyku yapmaz. Çünkü biraz aç kalınca hop diye gene öbür düğmeye dönersin ve kilo almadan o işi halledebilirsin. Yani azıcık aç kalınca kilo veremiyorsan ve azıcık aç kalınca başın dönüyorsa, kulakların uğulduyorsa, tatlı krizi geliyorsa yağ düğmen çalışmıyor. Ceza olarak gece de daha çok aç kalman gerekiyor. Gündüz yiyerek gece aç kalman gerekiyor. Uyku anında.
Şimdi siz bütün kitaplarınızda çok ayrıntılı anlatıyorsunuz ama ben genel olarak burada soracağım. da çok ayrıntılı anlattım. Hayır, başka bir soru soracağım. Tamam. Bu soruyu çok ayrıntılı anlatıyorsunuz. Sağlıklı bir yaşlanma, anti-aging'i çok bize bilgilendiriyorsunuz. Şimdi biz gençler kendimizi daha şimdiden sağlıklı bir yaşlılık sürecine nasıl genel olarak hazırlamalıyız? Yani bize 3 başlık deseniz en az. Okay. Ne dersiniz? Şimdi benim genelde bir soruya cevabım bu Covid, yaşlılık, romatizma. Cevap her yol Roma oluyor. Çünkü ne dedik? Biyolojik beingler olarak, yani biyolojik canlılar, yani insan bir tür ve bunun kuralları var. Ne dedik? Orkide, kaktüs filan gibi bizim de kurallar var. Kurallar değişmiyor. Konumuz hastalık da olsa, bağışıklık da olsa, yaşlılık da olsa aynı sistemi uygulayacağız. Bir, dünyanın en iyi beslenmesini yapabilirsiniz ki işte bu da işlenmemişler, bitkisel falan filan. Birkaç gece uyumayın. Zaten gözaltı morarır ve bunu böyle gece kuşu olarak devam edin. Demans başlar vesaire. Yani gençlik nedir? Mesela dimağla da alakalı değil mi? Sen gece yatıp da beyninin içindeki lenfleri temizleyip beynin metabolik artıklarını atmazsan genç kalmak istiyorsun ama erkenden mesela hafızan azalıyor veya dikkatin azalıyor. Koyduk bir yere ya da işte dediğim gibi gözaltın morarıyor, dış görüyor. Uyku, yani uykunun zamanı, derinliği çok önemli. Ya da işte hiç kilon yok, süper fitsin ama yiyorsun kafana göre tatlı matlı. Hani Nasılsa ben yiyip almıyorum diye. Tamam. Kan şekerin yükselmiyor ya da işte rastikül kilo almıyorsun falan filan. Şimdi kanının içerisine bir şey soktun. Sana kilo yapmayacak. Belki çok yemedin ama proses bir şey yedin. Şimdi proses ne demek? Şimdi mesela baklava, içine şerbet, şeker konmuş, o beyaz ve işlenmiş ve un konmuş. Değil mi? Bir de istenmeyen yağlar var. Yani hepsi birden burada. Katı gibi gözüküyor ama incecik, sıvı ve çok hızlı kana geçebilecek bir miktar var orada. Toplam kalorisi çok olmasın. Atıyorum 400 kalori olsun bir tane baklava. Fakat o bir 400 kalorilik bir tane baklavanın kana geçme hızıyla 400 kalorilik cevizin geçme hızı farklı. Ceviz ayrılacak da ondan da yağı bir tarafa, sindirimi bir tarafa, orada çok uzun iş var. Burada çok kısa iş var. Ne oldu? Kısacık bir sürede bu baklava, ikisi de 400 kaloriyken bu hop diye içeriye atladı. Hızlı içeriye girdiği için işlenmiş olanlar vücut şöyle görüyor. Yani bir dakikada bu kadar geldiyse bir saatte bu kadar gelir galiba deyip basıyor işte insülin vesaire falan, bir düzenlemeye geçmeye çalışıyor. Yani burada regülasyonu sen kendine gol atmasan da mikro düzeyde atıyorsun ve o baklavadan sonra, yani konuyu baklava da hani ben de zamanı geldiğinde arada diyorum öyle ne bileyim bilmiyorum. İçiyor gibi gözüküyoruz. Şöyle söylemeye çalışıyorum. İşlenmiş yediğimizde ne kadar az yersek o kadar iyi. Çünkü o yeme anlarının hemen arkasında o kana geçti ya ve vücut onu ayarlayacak. Her şey yolunda, daha gencim. Ben onu göremeyeceğim. Şeker değilim, hiçbir şeyim yok falan diye görüyorum. Ama o içeride minik pikler yapacak. Mesela o minik pikler işte 3 aylık şekerini normal, yani ne kadar aşağıdaysa o kadar iyiyken yukarıya doğru, daha kötüye doğru götürecek. Veya mesela o yaptığın şeker gözünün yani kandaki şeker gözün içine çok kolay diffuse edebilir. Burada bariyer yok. Mesela senin okuma gözlüğün arkadaşından önce gelecek. Kilo almasan da. Ne oldu? Yaşlı genç oldu. Veya diş etindeki yara daha zor iyileşecek. Ya da işte cildinle ilgili, hani aging'e biz şey diye söylüyoruz ya, dış görünüş gibi oluyor. Halbuki karaciğerinde age olmasın, yani o da genç kalsın. İşte burada bir leken var. Bu lekenin 28 günde bir normal, daha gençken hücre yenilenmesiyle gitmesi lazım. Ama işte uyumadın, sebze yemedin ya da işte proses yedin, stresin var, geç yaktın, ışık mışık, topladın bu resmi. Bakıyorsun ya haftalardır bu morluk burada diyorsun. O da yaşlanma. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani sonuçta her dediğim aynı yere geliyor. Sadece nereye baktığını anlayamıyor insanlar. Ve vücutta somut etkilerini bir arada gördüğünde ben nasıl geri dönebilirim diye insan düşünmeye çalışıyor. O zaman da biraz işten geçmiş oluyor. Bak nasıl geri dönülüyor geriye. Bu kesinlikle biyolojik olarak, yani yaşlanma bir hastalıktır ve geri çevrilebilir ve hızı yavaşlatılabilir. Ben onu en basit şöyle anlatırım. Mesela stresliydin, ofisteydin, işte 40 küsur yaşındasın. 1,5 okuma gözlüğü kullanıyorsun yakın. Evet. Kalktın tatile gittin. 2 hafta orada kumda, yalın ayak dolandın ama elinde kitabın var, gözlükte gözünde. Hemen insanlar bunu çok fark ederler. O işte 0,75, 1,5 olan gözlük ağır gelir değil mi? Evet ya, ben görüyorum, bir dakika bir hata oldu gözlüğümde. Yani geriye düzelir. Veya mesela daha çok yeni bir çalışma oldu, birkaç aylık. Saçlar özel bir mikroskopla yakın
incelendiği için bu çalışma çıktı. Kişilerin saçları kökten böyle mikro olarak inceleniyor. Normalde siyah çıkıyor değil mi? Renk, normal renk. Bunlara stresli bir hayat ya da neyse stres parametreleriyle bir stres veriliyor ya da stresli olanlar seçiliyor. Oradakilerin beyazladığı görüyor. Yani siyah çıkıyor, sonra alttakiler beyazlamaya başlıyor. Tamam mı? Sonra bunları rahatlatıyorlar gene tatil matil neyse. Sonra tekrar siyah oluyor. Yani Dökülenlere çağırıyor. aynen ama dökülme de benzer bir şey. Yani sen 1 santimlik saçın işte 2 haftası stresli, hızlı yaşlanmışım, renk açılmış, şimdi yavaş yaşlanmışım, şimdi de geri yani çok ipucu var bununla ilgili Vücut hemen ona ilişkin reaksiyon veriyor. Evet, bizim sorunumuz bu şey vardır ya, time lapse kameralar denir. Bir çiçeğin açmasını arka arkaya çekince ama bakarsan bir şey olmuyor. Bizi böyle fotoğraflamak lazım. Yani hücre içerisindeki halimizi bütün gün fotoğraflasın. Aslında ne kadar hızlı yaşlanıp yavaş ya da yavaş yaşlandığını ölçmek mümkün yani. Biz oraya bakmadığımız için 10 yılda bir aynaya da anlıyoruz meseleyi yani. Kendimize yaptığımız yatırımlar mutlaka geri dönüyor. Kesinlikle hepsi geri dönüyor. Bilmem kaç milyar hücrenin hepsi benzer şekilde çalışıyor. Yani ne bileyim ben bu sudan bir yudum içtiğimde saçımın ucundaki de bundan faydalanıyor. Böbreğimde, ne bileyim karaciğerimde, cildimde. Yani o zaman hepsine yetecek kadar içmem lazım. Evet, doğru. Ya ben bunu kişisel olarak çok merak ediyorum. Bu şimdi yeni süt şeyleri var. Soya sütü, Hindistan cevizi sütü, badem sütü. Onların kutularına baktığımda çok uzun ömürlüler ve o beni ürkütüyor gördüğümde. Yani sağlıklı diye bunları tercih ediyoruz ama ne kadar sağlıklı diye. Siz onlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi bir kere süt içme isteği ya. Hani sütün bir yenisi olsun. Yani hani hangisi süte benziyor? Bu benziyor, bunu içelim. Yani bademi badem olarak yiyebilirsin. Niye bademin süt olması çok önemli? Onu da anlamıyorum. O böyle bir anlatabiliyor muyum? Onun gibi bir şey yani. Niye süt içiyorsun? Dolayısıyla hani onun badem olarak yenebilir filan. Onun hani o prosesliği filan mesele, işte dediğiniz gibi koruyucu morucu, ama gene de bu tip teknolojiler ekonomik olarak başka bir chapter açtığı için dünyada orada hata yapmamaya çalıştıklarını düşünüyorum. Yani birisi ben sağlıklıyım diye badem sütü ya da soya sütü yapmaya kalktığında hata yaparsa onu seçecek insan çok titiz olduğu için bu konuda sizin gibi onun tepesine binecek demektir. Demek ki o tip ürünlerin kendilerini kontrol etmeleri daha olası. Ama illa onlar olmak zorunda mı? Yani dediğim gibi bademi ye. Yani evet, öyle. Sütünü niye? Çok doğru bir nokta yine tespit ettiniz. Bir de şey sormak istiyorum. Kaloriden bağımsız olarak siz diyorsunuz ki ne yediğin değil, kaçta yediğin çok önemli diyorsunuz. Hayatımızı buna göre bir rutine oturtturmamız gerek. Peki tabii ki de belki sizin de oluyordur bu rutinin istemeden de olsa dışına çıktığımız yemek davetleri şeyler. Bunları nasıl hemen telafi etmeliyiz sizce? Yani nasıl yeniden o bozduğumuz düzene geri dönmeliyiz? Tamam. O zaman bir banka düşünüyoruz kafada. Hücresel Sağlık Bankası. Hani omuzda vardır ya melekler orada burada. İyi taraftakiler, kötü taraftakiler. Okay. Şimdi biz çıktık işte gece alkol, yemek falan geç saatteydik. Bu tarafa bir şeyler yatırdık. Şimdi bunu bu taraftan dengelemek için normalde diyelim ki biz işte erkenden 6'da yiyoruz ve hafif bir şey yemeye çalışıyoruz falan. Bunun sonrasındaki gecede o 6'yı 4'e çekip iyice hafif yiyebiliriz. Barter etmek için. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani ya da içimiz rahat etmediyse, araya dediğim gibi çok alkoldü, şuydu buydu, yani iyice bir kendimizi şey yaptıysak, ertesi güne bir kere değil birkaç kere aynısını yapabiliriz. Ya da normalde çok da titizlenmeyip tabağın bir kısmını pişmiş ve işte hazır yiyecek bir kısmını sağlıklı falan diye öyle bir ortaya karışık yapıyorsak birkaç gün daha sağlıklı olanda kalabiliriz. Sadece su içmeyi normalden bir tık yukarı yapabiliriz. Sadece erken yatmayı normalden biraz daha fazla yapabiliriz. Sadece yürüyüş ve oksijen almayı normalden biraz daha fazla yapabiliriz. Yani bu taraf bir şey yazdıysa bu tarafa da yazdırmak lazım. Yani rutinimizin dışına çıktığımız zaman bunu telafi edebiliriz. Etmek için, eskisi için biraz daha emek vermemiz gerekiyor. Yani onu yapabiliriz, rutin dışına çıkabiliriz. Gerçekten kendimi üniversitede ders dinliyormuş gibi hissettim. Not almak istedi canım. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Teşekkür Bütün ederim. bilgilerinizi sorular bizimle çok güzeldi. paylaştınız. Ya cevaplarınız böyle bir o kadar... formda da cevap vermiş olmam iyi çünkü derdimi birine anlatasım geliyor, işte bu kadar kitabını yazdım bilmem ne falan filan. Özellikle bu Covid'deki bağışıklık algoritması ben de merak ediyorum nereye varacak. Yani bunun sonunda nereye varacağız çok merak ediyorum. Siz bunu sürekli her şeyi araştırıp hep bize böyle yeni bilgiler verdiğiniz için ve sürekli bizim
doğru bildiğiniz yanlışları düzelttiğiniz için insan sizden böyle öğrenmek istiyor. Peki o nasıl, bu nasıl diye böyle alakalı her şeyi sormak şeyle istiyor. ilgili biyokimya eğitimi öyle bir şey olduğu için yani doktorlukla hocalık arası bir durumda oluyorum. Çok teşekkür Öyle yani. ederiz Ben gerçekten. teşekkür ederim. Tekrar hayırlı olsun. Çok sağ olun. Tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere. Ayşegül Çoruhlu'ya doyamadık. Yeni bir programda bir araya gelmek dileğiyle diyorum ve bizi İnşallah. izlediğiniz için teşekkür ediyorum.